Maddenin gizemi, elementlerin izinde çalışmasının en önemli fon kaynağı, keşiflerin başladığı yer olan Ulusal Bilim Fonu tarafından karşılanmaktadır. Ek fonlarsa Amerika'nın geleceğini eğitim yoluyla güçlendirmeyi amaç edinen Arthur Winning Davis Vakfı ve takip eden vakıflar tarafından karşılanıyor. Maddenin gizemi, elementlerin izinde. Atomun içine doğru. ...1800'lü yılların sonunda bu tüpler, popüler bilim derslerinin başlıca öğelerinden biriydi. Tüpün metal ucuna elektrik uygulandığında, kalabalıkları korkutan ve elektrik karşısında şaşkınlığa uğratan parıltılar oluştururdu. 1897 yılında Cambridge Üniversitesi'nden fizikçi J.J. Thomson, bu gizemli ışınların ne olduğunu bulmak amacıyla çalışmalara başladı. Thomson, ışınları ortaya çıkarmak amacıyla modifiye edilmiş tüpe mıknatıs yaklaştırdığında, bunun ışık demetlerinin yolunu büktüğünü gördü. Elektriğin daha sonra elektron adı verilecek olan negatif yüklü iyonlardan oluşması gerektiğini fark etti. Ancak elektronlar sadece elektriğin bir parçası değildi. Thomson, ışınları üretmek için farklı metaller kullansa bile, sonuçta ortaya çıkan elektronların aynı olduğunu gördü. Elde ettiği çarpıcı sonuçsa, elektronların atomun kendisinden binlerce kat daha küçük parçaları olduğuydu. Bunlar bir insanın fiziksel maddenin olabileceğini düşündüğü en küçük boyutlardan çok daha küçüktü. Ama zamanla insanlar elektronun evrendeki tüm atomlarda bulunan parçalar olduğu ve tüm maddelerde bu minik parçaların olduğu konusunda hemfikir oldular. Artık yarış, atomun diğer parçalarının tanımlanması ve nasıl bir arada bulunduklarını saptamak üzerineydi. Bu zorlu yarış, bilim dünyasının en iyi beyinlerinin ilgisini çekti. Bunlardan biri de İngiltere'nin önde gelen bilimci ailelerinden 22 yaşındaki bir fizikçiydi. Sevgili anne, ikinci mektubunu aldım. İşte bu da benim ikinci mektubum. Henry Green Jeffreys Moseley, arkadaşlar arasındaysa Harry. Damarlarında bilim sevgisiyle doğdu. Büyük babalarının ikisi de Royal Society'nin üyesiydi. Babası ise ünlü bir doğa bilimci ve Oxford'da öğretmendi. Babası, Harry henüz 3 yaşındayken onu annesi Annabel'e emanet ederek hayata gözlerini yummuştu. Öncelikle bahçe. Lütfen yüzlerce gül fidesi al. Bunları birbirine yakın olacak biçimde toprağa ek. Harry ve annesi birbirlerine çok yakındı. Şehirdeki kulübelerinin yanı sıra birlikte çalıştıkları bir bahçeleri de vardı. Harry hayatı boyunca mektuplarında annesine bahçeyle ilgili talimatlar verdi. Köstebeklerin zarar verdiği sakallı diller sökülmeli. Yerine kamas çiçekleri dikmelisin. İyi bir bahçıvan olarak hangi bitkinin nereye dikilmesi gerektiğini biliyordu ve insanlara ne yapacaklarını söylüyordu. İnsanlara ne yapılması gerektiğini söylemek konusunda çok iyi olmalıydı. Umarım kazma işlemi ve bu iş sevimli bahçe planımıza göre ilerler. Moseley, Oxford Trinity Koleji'nden derecesini aldı ve mezuniyet sonrası çalışmalarına 350 kilometre kuzeyde yer alan sanayicilerin yerel üniversiteleri cömertçe desteklediği sisli Manchester şehrinde devam etmek üzere seçildi. Moseley'in 1910 yılında çalışmaya başladığı laboratuvar, o dönemde dünyanın en ileri fizik laboratuvarlarından biriydi. Ama Moseley için daha ilgi çekici olan, laboratuvarın fizik biliminin en parlak ve önüne geçilemeyen yıldızı olan Yeni Zelandalı Ernest Rutherford tarafından yönetilmesiydi. Marie ve Pierre Curie'nin buluşlarını açıklamasının hemen ardından Rutherford, radyoaktivite çalışmalarına başladı. Rutherford, radyoaktif atomların parçalanırken farklı türde parçacık ve ışınlar ortaya yaydığı buluşuyla Nobel ödülünü kazanmıştı. Radyoaktivitenin doğası ve atom ve parçalarının nasıl anlaşılabileceği konuları üzerine yoğun biçimde düşünen Rutherford, 1910 yılında kuşkusuz biçimde en iyi fizikçiler arasındaydı. Moseley kısa süre sonra radyoaktivite araştırma projesine katıldı.
Rutherford gösterdiği ilerlemeyi yakından takip ediyordu. Günaydın Mosley. Her şey nasıl gidiyor? Rutherford düzenli olarak genç bilim insanlarını çalışmalarını yaptıkları yerlerde ziyaret ediyordu. Tüp alfa ve gamma ışınları yayıyor. İkincil elektronlar üretiyorlar. Perdelemeyi denedin mi? Öğrencilerinin deyimiyle Papa, çoğu zaman sorunun temel nedenini görerek onlarca öneride bulunurdu. Öğrencilerini yöntemler konusunda ikna ederek ve deneysel metodun özüne yönelik bilgiler vererek genç öğrencilerine devamlı yardım ediyordu. İşleri yoluna koyan sihirli elleri var gibiydi. Koruyucu Hristiyan askerlerin savaşa gittiği gibi devam edin. Laboratuvarda çok mutlu bir atmosfer vardı. Neredeyse kardeşler bandosu gibiydi. Rutherford'un kardeşler bandosu genç bilimcilerin şimdiye kadar aynı çatı altında toplandığı neredeyse en iyi gruplardan biriydi. Bu grubun içinde radyasyon dedektörünü icat eden Geiger Counter olarak bilinen Hans Geiger, büyük biyoloğun torunu Charles Darwin ve ileride Nobel ödülü alacak olan James Chadwick de yer alıyordu. Maddenin doğası nedir? Temel sorusu konusunda meraklı genç araştırmacılardan oluşan aktif bir çalışma grubu vardı. Ve bu grup neredeyse her hafta yeni bir buluşa imza atıyordu. Rutherford'un ekibi atomun yapısı üzerine çalışmalarını devam ettiriyordu ve Mosley'in gelişinden sadece birkaç ay sonra en heyecan verici buluşlardan biri gerçekleştirildi. J.J. Thomson'ın minik negatif yüklü elektronlarının bilmecenin sadece küçük bir parçası olduğunun farkındaydılar. Bu küçük parça onları henüz cevaplanmamış iki önemli soruya götürüyordu. Atomlar genelde nötr olduğu için bu atomun kendisinin bir şekilde negatif yükü dengelemek için pozitif yüke sahip olması gerektiği anlamına geliyordu. Peki negatif elektronları dengelemesi için gerekli olan pozitif yükler atomun neresindeydi? İlintili soru şuydu. Elektronlar atomun kendisinden çok daha küçüktü. Peki ama yoğunluk nereye dağıtılmıştı? Rutherford ve öğrencileri bu sorulara radyoaktif çözülme sırasında radyumdan boşalan pozitif yüklü alfa parçacıklarının yardımıyla cevap arıyordu. Altın folyodan ultra ince levhaya alfa parçacıkları ışını gönderdiler. Alfa parçacıkları çoğu zaman levhadan hızla geçiyordu. Ama projektillerden bazıları ara sıra aslında levhaya çarpıp geri dönüyordu. Bu durum tamamen beklenmeyen bir gelişmeydi. Bu şimdiye kadar gördüğüm en inanılmaz şeydi. Bu durum ince bir kağıt parçasına fırlattığınız 15 inçlik bir topun kağıttan sekerek sizi vurması gibiydi. 1910 yılının sonlarına doğru bir gün Rutherford laboratuvara gelerek bu şaşırtıcı sonucun ne anlama geldiğini çözdüğünü duyurdu. Bu atomun büyük bir kısmının boşluktan oluştuğu fakat inanılmaz derecede yoğun ve sert bir merkezi olduğu anlamına geliyordu. Atomun pozitif yükü ve yoğunluğu küçük bir merkezi çekirdekte toplanıyorsa, atom parçacıkların büyük kısmının kolayca geçmesine izin veriyordu. Ancak merkezin yakınına gelen tüm pozitif yüklü parçacıkları da itiyordu. Böylece yaklaşan alfa parçacıkları tamamen itiliyor, bazen de geldiği yönün tamamen tersine yönlendiriliyordu. Bu buluşla birlikte atomun yapısı hakkında tamamen yeni bir bakış geliştirdik. Yoğunluğunun neredeyse hepsi çok çok küçük bir alanda, yani bugün çekirdek adını verdiğimiz bölgede yoğunlaşmıştı. Çevresinde aslında hiçbir şeyle ayrılmamış olan negatif yüklü elektronlar hızla hareket ediyordu. Ve bu elektronlar atomdan çok daha fazla küçüktü. Atomla ilgili en şaşırtıcı olan da büyük kısmının aslında sadece boşluktan oluşması. Manchester'daki laboratuvarın koridorlarında yaşanan his çok heyecan verici olmalıydı. Rutherford ve ekibinin maddeye bakışımızı kökten değiştireceğini hissetmiş olmalılar. Çevresinde bunlar yaşanırken radyoaktivite araştırma projelerinin emanet edildiği Mosley ara vermeden çalışıyordu. Rutherford'u memnun etmek için başkalarının deneylerini tekrar ediyorum. Bu sebeple yaptığım iş pek de heyecan verici değil. Yazışmalardan Moseley'in sadece diğer araştırmacıları takip etmeyi ve bu nedenle kendini ortaya koymasını biraz sıkıcı bulduğu anlaşılıyor. Böylece 1912 baharında radyoaktivite donanımlarından birkaçı zarar görünce Mosley, bu durumun yeni bir araştırmaya yönelmek için iyi bir fırsat olduğunu gördü. Sevgili anne, mektubuna hemen cevap veremediğim için üzgünüm, çok yoğundu. Geçen Perşembe X ışınlarını kullanarak aradığımız sorunun cevabını bulduk. Mosley dikkatini Almanya dışındaki heyecan verici gelişmelere yönlendirdi. 15 yıl önce tüm dünyanın dikkatini üzerine çeken X ışınlarının ışıkla benzer özelliklere sahip olduğu ortaya çıkarıldı. Prizmanın ışığı her biri kendine özel dalga boyu ve frekansı olan farklı renkte gruplara ayırdığı Newton'dan bu yana biliniyordu.
Alman bilim insanları ise X ışınlarının kristal yardımıyla ışıkla benzer şekilde ayrılabileceği ya da kırılabileceğini buldular. Ancak sonuç ışıkta olduğu gibi gökkuşağı renklerinin oluşması değil, fotoğrafik plaka üzerinde noktaların oluşturduğu simetrik şekillerdi. Güç devrede. 15 volt ve sabit. Merakla dolan Moseley, Charles Darwin'in X ışınlarının ilginç yapısıyla ilgili araştırmasına katılmak istedi. 220 derece 10 dakika. Moseley'nin Darwin'e yardım etmesinin nedeni aslında onun bir matematikçi olmasıydı. Çünkü Moseley bu durumun karmaşık bir matematiğe doğru ilerlediğini görüyordu. Moseley ve Darwin, kristal içindeki atomların X ışınlarını noktalar meydana getirecek şekilde yansıtan düzgün diziler oluşturduğu sonucuna vardılar. Bu yeni keşifle oldukça heyecanlanan Moseley ve Darwin, Rutherford'dan yeni projelerine yoğunlaşmak üzere izin istediler. Ekipmanımızın yeterli olduğunu düşünmüyorum. Aslında böyle bir olasılıkla ilgili bir gözlemimiz yok. X ışınları hakkında hiçbir bilgisi olmayan Rutherford yeni projeye pek hevesli değildi. Bu nedenle ilk başta karşı Yapmayı geldi. istediğinizin bu olduğu konusunda tamamen emin misiniz? Bu keşfedilmemiş olana olan ilgimiz çok büyüktü. Ve çalışmaların nereye gideceği hakkında herhangi bir fikrimiz yoktu. X ışınları hala gizemini koruyordu. Aslında gerçekten ne olduklarını bilmek istiyorduk. En sonunda denememize izin vermesi için onu ikna ettik. Herhangi bir sorunla karşılaşmanız durumunda Bana göre Rutherford'u ikna eden öğrencilerin konuya olan büyük hevesleriydi. Denemeye değeceğini düşündü. tüm süreç hakkında bana bilgi vermelisiniz. Elbette efendim. İki genç araştırmacı 6 ay boyunca laboratuvara kapandı. 220 derece 20 dakika. 15 volt ve sabit. Seninle birlikte baharın gelişini görebilmeyi isterdim. Ama çok fazla meşgulüm. Uzun karanlık kış günlerinden sonra ışığa hasret bir varlık gibiyim. Moseley ile çalışmak hayatımın belki de en yorucu işlerinden biriydi. Şüphesiz olarak o şimdiye kadar tanıdığım en çalışkan araştırmacıydı. Sabah laboratuvara gittiğimde Moseley'nin ayrılmak üzere olduğunu görüyordum. Bütün gece kesintisiz 15 saat çalışmış oluyordu. Moseley'nin yeteneklerinden biri de sabahın 3'ünde Manchester'da nerede yemek yenilebileceğini bilmesiydi. Nature dergisine bu zamana kadar elde ettiğimiz buluşları anlatan bir mektup gönderdik. Ama çalışmaya devam etmeliydik. Bu alanda yapılacak daha çok iş vardı. Bu konuyu heyecan verici bulan sadece Moseley değildi. William Bragg ve oğlu William Lawrence Bragg da benzer teknikler üzerine yoğun biçimde çalışıyorlardı. Zorlu bir yarış söz konusuydu. Bu yarışın farkında olan ve Rutherford'un atomla ilgili çalışmalarına katılmak için oldukça heveslenen Darwin, Sana veda etmeye geldim Moseley. 1913 yazında artık Moseley ile çalışmayacağını bildirdi. Bu mantıklı bir karar. Sen bir teorisyen olarak deneysel çalışmalarda her zaman çok daha başarılıydın. Yalnız mı devam edeceksin? Tabii ki sanırım böylesi daha iyi olacak. Çalışmasını terk etmek yerine Çalışmalarında başarılar. Moseley, X ışınları üzerindeki temel araştırmaları diğerlerine bırakarak konuya yaklaşımını değiştirdi. Moseley şöyle dedi. Evet, bunların tam olarak ne olduklarını bilmiyorum ama nasıl kullanacağımı çok iyi biliyorum. Temel çalışmayı Darwin'le yaptıktan sonra bu metodu elementlerin doğasını araştırmak üzere araç olarak kullanmaya karar verdi. Bu kararıyla birlikte parlak buluşları da başlamış oldu. Moseley, her elementin benzersiz bir X ışını spektrumu, bir barkodu olup olmadığını öğrenmeye koyuldu. Bu barkod 50 yıl önce ışık kullanılarak keşfedilmişti. Bunun için bir element örneğini X ışını tüpüne yerleştirdi. Elektronların ışınları örneğe çarptığında element X ışını yayıyordu. Böylece Moseley, elementin X ışını spektrumunu hesaplayabilecek ve saptayabilecekti. X ışınların bütün sebepleri mükemmel biçimde ortaya çıkıyordu. Elektronları platinyumdan yapılmış bir hedefe yönlendirdiğimizde 5 dalga boyundan oluşan keskin spektrum dizisini elde ediyoruz. Yarın diğer elementlerin X ışını spektrumlarını inceleyeceğim. Bu spektrumların tipik ışık spektrumundan çok daha önemli ve temel bir durumu ispatlayacağına inanıyorum. Işık spektrumunun yeni elementlerin tanımlanmasında paha biçilemez bir değeri olsa da elementlerin periyodik cetvelde sıralanması konusundaki temel sorunlara yanıt verememişti.
Elementler benzer kimyasal özelliklerine göre sütunlara yerleştiriliyordu. Aynı zamanda atomun element ağırlıklarının toplamı anlamına gelen artan atom ağırlıklarıyla da bir düzen oluşturuyordu. Ama mükemmel değildi. Kimyasal özellikler bazen bir tür sıralamaya işaret ediyor gibi görünse de ağırlıkları tam tersi bir sıralamayı gösterdiğinde sapmalar, küçük değişiklikler ortaya çıkıyordu. Örneğin kobalt ve nikel. Kimyasal olarak kobalt daha ağır olduğu için nikelden önce gelmeliydi. Kimse ters dönmelerin nedenini bilemiyordu. Moseley, X ışınlarının bu bilmeceyi çözüp çözemeyeceğini bulmak için sorunlu kobalt ve nikel çiftini de içeren yan yana 10 element üzerinde çalışmaya başladı. Ancak bir süre sonra bir sorunu olduğunu fark etti. Test ettiği her element için hava tüpünü boşaltmak amacıyla laboratuvarın vakum pompasını kullanmalıydı. Vakum pompalarına ulaşmak çok zordu. Birçok araştırmacı deneylerinde vakum pompası kullanıyordu ve bunun için sıraya girmeliydiniz. Moseley çok sayıda küçük elementi aynı tüpe koyabilirse gerçek bir ilerleme kaydedebileceğini fark etti. Böylece Moseley, içinde örneklerini içeri taşıyacak oldukça küçük bir düzenek bulunan uzunca bir X ışını tüpü tasarladı. Düzeneğe oldukça kısa, ipek bir olta ipi bağlayarak bu ipi küçük bir bobine bağladı. Moseley, bobini çevirerek örneklerini sırasıyla getirecek ve atış hattına yerleştirebilecekti. Böylece bütün elementleri üzerinde bir seferde başka bir deyişle aynı vakum tüpünde çalışabilecekti. Elektron ışınının çarptığı her metal X ışını yaydı. Kristal tarafından kırılan X ışınları film bantı üzerinde sıralı çizgiler ortaya çıkardı. Farklı elementlerin dalga boylarını bulmak için oldukça basit bir yöntem kullandım. Nedenleri kavrayıp ilerlemeye başladığında bu çok basit kuralı konuyla oldukça ilgili olan Alman bilim insanlarından saklamanın neredeyse günah olacağını söyledi. X ışını spektrumunun net ve keskin bir fotoğrafını 5 dakika içinde çekebilirim. Moseley tam da beklediği gibi her elementin kendine has bir X ışını spektrumu olduğunu keşfetti. 4 gün içinde krom, manganez, demir, kobalt, nikel ve bakırın spektrumunu elde ettim. İşte bu spektroskopinin yeni bir dalıydı. Ancak Moseley'in kendisi bile araştırdığı 10 elementin spektrumunu karşılaştırdığında ulaşacağı sonucu beklemiyordu. Ölçümlerin sonuçları kesinlikle sıra dışıydı. Basitçe fotoğrafik filmini çekerek onları frekanslarına göre düzenlemeye karar verdi. Serisinde yer alan her film parçası farklı bir elementi temsil ediyordu. X ışınlarının frekansları şaşırtıcı bir biçimde basit bir ilişkiyi ortaya çıkardı. Tüm elementleri sırasıyla düzenledikçe elementlerin başat X ışını hatlarının frekanslarının adım adım yükseldiğini keşfetti. Frekansları ölçme işlemine başladığında bugün Moseley merdiveni olarak bilinen sonuca ulaşabileceği konusunda hiçbir fikri yoktu. Bu büyük bir sürprizdi. Bence Moseley hayrete düşmüş olmalı. Bilim dünyası da bu kadar basit olduğunu görünce şaşırdı. Bilim insanlarının bu şaşırtıcı yapının nedenlerini anlaması yıllar sürebilirdi. Ancak Moseley kısa sürede temel bir buluş yaptığını hemen fark etti. İşte ilk defa hangi elementin gerçekte hangi element olduğunu söyleyebilecek ve bu elementleri uygun bir sıraya dizmemi sağlayacak ortamlara sahibim diye düşündü. Moseley'nin X ışını sıraları atomik ağırlıkları düzensiz olsa da kobalt ve nikelin nerede olması gerektiğini de gösterdi. Sonuç kaçınılmazdı. Elementlerin X ışını spektrumları atom ağırlıklarına değil çok daha basit bir şeye bağlıydı. Yayılan X ışınının frekansı ya da dalga boyuyla elementin atom numarası adı verilen şey arasında önemli derecede basit bir ilişki vardı. Bugüne kadar atom numarası basitçe elementin periyodik cetvelde içinde bulunduğu kutucuya işaret ediyordu. Mendelev'e dönersek atom numarası sıraya bağlıydı. Sıraya göre değer veriliyordu. Ancak Moseley'nin bulgularına göre atom numarası kullanışlı bir etiket olmaktan çok daha fazlasıydı. Sahip olduğumuz bilgi bir elementten diğerine geçerken atomda düzenli kademelerle artan temel bir miktar olduğunun kanıtıdır. Bu temel miktar sadece merkezi pozitif çekirdeğin yükü olabilir. Moseley çekirdeğin büyük pozitif bir kütle değil,
her daha ağır elementte sayıları artan pozitif yüklü parçacıkların toplamı olduğunu keşfetti. Moseley'nin çalışmasını sağlam bir temele oturtan Rutherford, kısa süre sonra atomun diğer parçası olan protonu keşfetti ve periyodik cetveldeki her elementin çekirdeklerinde bulunan proton sayısına göre tanımlandığını gösterdi. Bu atom numarasıydı. Deneylerimiz atom numarasının her zaman elementten elemente tek bir ünite tarafından arttırıldığını gösteriyor. Hidrojen için atom numarası 1'dir, helyum için 2, lityum için 3 ve devam eder. Moseley'nin keşfiyle periyodik cetvelde tamamen yeni değişiklikler gerçekleşti. Elementler cetvelin büyük bir kısmında atom ağırlıklarına göre sıralanmışlardı. Ama bu tüm elementlerde gördüğümüz muazzam düzenin gerçek nedeni değildi. Mendelev'in zamanında bilinmeyen atom numarası ve onunla ilerleyen çekirdekteki pozitif elektrik yüküydü. Ağırlıklar çok da önemli değildi. Temel olan atomun daha derinlerindeki asıl önemli olan şeydi. Moseley'nin bir elementin özelliklerinin atom ağırlığı değil, atom numarası tarafından belirlendiği buluşu periyodik kanunun kendisinden de ilerideydi. Hatta bazı açılardan daha temeldi diyebilirim. Moseley ve atom numarası. Elementin gerçekte ne olduğunu bulma noktasında bu çok önemli bir andı. Ateryum, kanadyum, kalolenyum. Moseley X ışını makinesiyle gerçek ile hayali olanları ayırarak kimyagerlerin bulduklarını iddia ettiği, yeni olduğu düşünülen elementleri ayıklayabildi. Farklı türdeki maddeleri elementlerin kimyasal özelliklerine göre değil, X ışınlarına dayanan atom numaralarını ölçerek tamamen yeni bir teknikle ayırt edebiliyordu. Moseley'nin X ışınları sadece var olmayan elementleri elemesine değil, hangi yeni elementlerin bulunabileceğini tahmin etmesine de olanak sağladı. 1914 yılında Moseley, ölçtüğü 10 elementin yanı sıra 30 elementin daha X ışını spektrumunu ölçtü. Bu elementlerde nerede eksik elementler olduğunu ve yeni elementlerin nereye uygun olacağını net bir biçimde ortaya çıkararak atom numaralarına göre bir sıra oluşturdu. Bir bilim insanı şaşkınlıkla kaç element olduğunu ve kaç elementin daha keşfedilmeyi beklediğini saptamak için kimyasal elementlerin listesini adlandırmak ilk defa mümkün oldu diyordu. 46. Tanrı'nın kaç element yarattığını bir insanın bilebileceği düşüncesi olağanüstüydü. Moseley'nin çalışmasından sonra geriye keşfedilmeyi bekleyen sadece 7 elementin kaldığı ortadaydı. Bu elementleri bulmak kaç tane X ışını spektrumu olduğunu tahmin edebildiğimiz için zor olmamalıydı. Moseley'nin elementler üzerine çalışmaları 1914 yılında ülkesindeki gelişmelerle kesintiye uğradı. Çok sevgili anne, artık kraliyet mühendisleri arasında ikinci teğmenim. İngiltere Avrupa'daki gelişmelerle birlikte savaşa itiliyordu. Moseley de yaşıtları gibi hizmet etme sorumluluğunu hissetti. Orduya bu kadar çabuk katılabildiğim için çok şanslıydım. Çünkü tekrar atamalar çok rağbet görüyor. Moseley mühendis olmadığı için kraliyet mühendisleri de mühendis istediğinden orduya alışmakta biraz zorlanmıştı. Kabul edilmek için askere alım memurlarını çok zorlamıştı. Moseley 1915'in yazına kadar Türkiye'de görevlendirildi. Sıcaklık günden güne artıyor. Sadece serin geceler ve denize girmek hayatı çekilebilir kılıyor. Birçok genç bilim insanının gönüllü asker olması karmaşık hislere kapılmama neden oldu. Bir yandan ülkelerinin çağrısıyla hem harekete geçmeleriyle duyulan gurur, diğer yandan bilim için telafisi mümkün olmayacak kayıpların endişesi. 3 Ağustos 1915'te Gelibolu'dan yazdı. Gizli kalmış özelliklerim ortaya çıktı. Ve bize gönderilen şeylerden keyif almamı sağladı. En çok da senin Tiptree reçelinden. Bir hafta sonra Moseley'nin birliği bir tepeyi almaya çalışırken Türk kuvvetlerine yenildi. 27 yaşındaki haberleşme memuru kafasından vurularak hayatını kaybetti. Moseley'in ölüm haberi Manchester'da büyük şok yarattı. Moseley döneminin en parlak ve genç fizikçilerinden biri olarak görülüyordu.
Bilim dünyasında bunun büyük bir rezalet olduğu görüşü hakimdir. Bunlardan biri de Moseley'in özel biri olduğunu düşünen Rutherford'tu. Ülkesine çok büyük hizmetler yapabilirdi. Ancak onlar Moseley'i Türk mermilerinin önüne attılar. Dünyanın dört bir yanından yağan övgülerin hiçbiri Moseley ile Rutherford'un laboratuvarını ziyareti esnasında tanışmış olan Amerikan fizikçi Robert Millikan'ınki kadar duygu dolu değildi. O atomun iç dünyasını daha önce hayal edilemeyecek bir biçimde açık olarak incelememizi sağlayacak pencereleri açmıştı. 27 yaşında. Birinci Dünya Savaşı'nın sadece bu genç yaşamın ışığını söndürmüş olması bile onu tarihin en korkunç cinayetlerinden biri yapmaya yeter. Harry Moseley'nin ölümünden 10 yıllar sonra kimyagerler onun cetvelde yerlerini belirlediği eksik olan tüm elementleri buldu. 1945 yılına gelindiğinde en hafif element hidrojenden en ağırı olan uranyuma kadar periyodik cetveldeki tüm eksiklikler doldurulmuş, periyodik cetvel tamamlanmıştı. Gerçekte ise öyle değildi. Elementleri arayan sonraki nesil çoktan yeni bir bölüm açmıştı. Bu yeni nesil dünyanın hiçbir yerinde var olmayan yeni elementler elde edebilecekleri üzerine çalışıyordu. Bu çalışmanın en önemli ismi Amerikalı kimyager Glenn Seaborg'tu. Alçak gönüllü bir amaçla bu yeni elementlerden birini yapmak için yola çıktı ama hayal edilmesi güç bir yıkım gücüne sahip gücü açığa çıkararak dünyayı sonsuza kadar değiştirecekti. Hikaye, Kaliforniya Berkeley'de genç bir fizikçinin alışılmadık bir yöntemle 1939 yılı Ocak ayının sonlarındaki ürkütücü buluşuyla başlıyor. Babamın iş arkadaşlarından biri olan Luis Alvarez, berberde saçlarını kestirirken bunu bir gazetede okumuş. San Francisco Chronicle'ın iç sayfalarına gizlenmiş Washington'dan bir makaleydi. Alman kimyagerler uranyum atomunu çok sayıda nötron göndererek bölmüştü. Berberi durdurdum ve saçlarım yarı kesilmiş halde haberi vermek için radyasyon laboratuvarına koşarak gittim. Gördüğüm ilk kişi master öğrencim Phil Abelson'dı. Kontrol panelindeydim ve hızlandırıcıyı çalıştırıyordum. Saat 9:30 sıralarında dışarıdan gelen koşma seslerini duydum. Phil! Almanlar uranyum atomunu bölmüş. Han ve Strassman bunu başarmış. Uranyumu ikiye bölmüşler. Glenn! Duyduklarım tamamen beni sersemletmişti. Çok şaşırmıştım. Haber Kaliforniya Üniversitesi'nin kampüsünde hızla yayıldı. Haberi ilk duyanlardan biri de henüz 26 yaşındayken kimya dalında öğretim görevlisi olacak olan Glenn Seaborg'tu. Büyülenmiş halde Berkeley sokaklarında bunu düşünerek saatlerce yürümüş. Bu keşfi coşkuyla karşılamıştım. Ama aynı zamanda da böyle bir ihtimalin mümkün olabileceğini göz ardı ettiğim için biraz da aptal hissettim. Müthiş bir keşif fırsatını kaçırmıştım. Bu fırsatı Seaborg'dan başka pek çok kişi de kaçırmıştı. Aslında atomu ikiye bölmek, nükleer füzyon, o kadar beklenmedik bir gelişmeydi ki bilim insanlarını atom hakkında ne bildiklerini tekrar düşünmeye zorladı. Nedenini anlamak için birkaç yıl geriye Rutherford'un diğer öğrencisi James Chadwick'in atomun son parçası olan nötronu bulduğu 1932 yılına gitmemiz gerekiyor. Nötron. Nötron, protonla neredeyse aynı yoğunluktaydı ve ikisi de çekirdekte bulunuyordu. Ancak nötron elektriksel olarak nötrdü ve bu nedenle nötron olarak adlandırılmıştı. Bilim insanları kısa sürede bu durumun nötronu atomu ateşlemek için mükemmel bir projektil haline getirdiğini fark etti. Rutherford ve öğrencilerinin kullandığı pozitif alfa parçacıkları gibi çekirdeğe yaklaştıkça itilmeyecek, doğrudan içine girebilecekti. Nötronu çekirdeğin içine sokmak ve buradaki yapıyı incelemek için elektriksel itme ile uğraşmak zorunda değildiniz. Nötronu bu şekilde kullanan ilk insanlardan biri Enrico Fermi adındaki İtalyan fizikçiydi. Fermi 1934 yılında nötronları uranyum atomlarına göndererek daha sonra analiz edeceği çok sayıda parça elde etti.
Fermi daha sonra nötronların ara sıra uranyum çekirdeğinin bir parçasını ufaladığını gördü. Bu durum uranyum atomunun numarasını küçülterek onu başka bir elemente dönüştürüyor ve periyodik cetveldeki yeri alt sıralara kayıyordu. Ancak Fermi'nin parçalarından bazıları uranyumun altında yer alan hiçbir elementle eşleşmiyordu. Peki bu parçalar ne olabilirdi? Fermi gönderilen nötronların bazen uranyum çekirdeği tarafından absorbe edildiği ve kendiliğinden değişikliğe uğradığı sonucuna vardı. Nötron bir şekil değiştirici haline gelerek kendisini protona dönüştürüyordu. Atomdaki proton sayısını değiştirdiğinizde kimyasını ve buna bağlı olarak kimliğini de değiştirmiş olursunuz. En sonunda bir karara vararak uranyumdan daha ağır olan, uranyum ötesi elementleri bulduklarını anlatan bir makale yayınladılar. Periyodik cetvelin sınırlarını zorladıklarının farkındaydılar. Bu olağanüstü başarı Fermi'ye 1938 yılı Aralık ayında Nobel ödülü kazandırdı. Fermi, İsveç kralından ödülünü alırken Alman bilim insanları Fermi'nin hatalı olduğunu kanıtlayacak keşfi gerçekleştiriyordu. Dönemin birçok bilim insanı gibi Fermi de nötronu eksik değerlendirmişti. Nötron gönderildiği çekirdekten çok daha küçüktü. Elektrik yükü yoktu. Çevresindekileri elektriksel geri tepmelerle itemezdi. Fermi'nin ekibi, nötronun uranyum çekirdeğini ikiye daha hafif elementlere bölüp bölmediğini kontrol etmedi. Bu küçücük, etkisiz parçanın uranyum çekirdeği gibi büyük ve yoğun uranyum çekirdeğini parçalara ayırabileceğine ihtimal vermediler. Çekirdeği nötronla ikiye ayırmak, büyük bir kaya parçasını çakıl taşı atarak kırmak gibiydi. Uranyum atomunun bu şekilde bölünebilmesinin imkansız olduğunu biliyorduk. Ancak Fermi'nin deneyini tekrarlayan Almanlar aslında ne olduğunu buldu. Uranyumdan daha ağır görünen elementler bulmadılar. Periyodik cetvelin çok daha alt kısımlarında bulunan ve uranyumun yarısı ağırlığında iyi bilinen elementleri buldular. Uranyum çekirdeği kimsenin mümkün olabileceğini hayal bile etmediği araştırmadığı yöntemle ikiye bölünmüştü. Atomun parçalanmasıyla ortaya çıkan muazzam enerjinin savaşın eşiğindeki dünya üzerinde çok derin etkileri oldu. Bütün dünyada fizikçiler belirgin biçimde benzer sonuçlar elde etmişti. Çekirdek içine sıkıştırılmış enerji, bilinen kimyasal patlamalardan hayal edilemeyecek şekilde daha güçlü bir patlayıcı yapmakta kullanılabilir miydi? Çok sayıda insan atom bombası ihtimali üzerinde düşünürken babam gelişmenin daha çok bilimsel etkilerini düşünüyordu. Füzyonun keşfi Seaborg için beklenmedik bir olanak sağlayarak ona uranyum dışındaki elementleri keşfeden ilk kişi olmak için ikinci bir şans vermişti. Fermi bütün uranyum ötesi elementleri keşfettiğini söylemişti. Bu buluşların hepsi yok oldu. Hala keşfedilebilecek uranyum ötesi elementler varsa bir yerde hala keşfedilmeyi bekliyorlardı. Berkeley bu iş için mükemmel bir yerdi. Karls Radyasyon Laboratuvarı, Ernest Lawrence'ın liderliğinde dünyaya atom altı parçacıklarını çok daha hızlı fırlatan kiklotron'u tanıttı. Lawrence'ın yaptığı şey bir protonu veya hızlandırdığınız bir parçacığı alıp manyetik cisimler kullanarak daire şeklinde hareket ettirmeyi başarabileceğinizi ve bir yörüngeye oturtabileceğinizi anlamasıydı. Lawrence, 2D tipi elektronun elektrik yükünü hızlıca değiştirerek protonun her geçişte hızının artmasına neden olan negatif plakayı takip etmesini sağladı. Birkaç kez vuruyorsunuz ve birden amacınıza ulaşmak ve neler olup bittiğini anlamak için üzerinde çalışabileceğiniz enerji yüklü küçük bir parçacığa sahip oluyorsunuz. Füzyon haberinden sadece birkaç hafta sonra Berkeley'den Ed Macmillan isimli genç bir fizikçi bu yeni olgu üzerinde çalışmaya koyuldu. Uranyum atomlarını kiklotronla fırlattığı nötronları göndererek Almanların deneylerini tekrarladı. Amacına ulaşmak için filtre kağıdının üzerine ince bir tabaka uranyum oksit uyguladı. Amacı uranyum atomunu parçalamak ve ortaya çıkan parçaların ne kadar yükseğe uçtuğunu izlemekti. Ed füzyon ürünlerini ince folyolar içinde toplayarak işe başladı. Sonra sigara kağıtlarının da bu işi çok iyi becerdiğini gördü. Kulağa hoş geliyor değil mi? Sigara kağıtlarını uranyum kaplı filtre kağıtlarının arasına yerleştirdi. Bu hedef kiklotrondan gelen nötronlar vuruldukça atom parçacıkları her yöne dağılacaktı. Bazıları ise farklı derinliklere nüfuz edecek, kağıt istifinde delikler açacaktı.
Macmillan daha sonra radyoaktif parçacıkların ne kadar ilerlediğini görmek için kağıtları kontrol etti. Beklediği gibi her kağıtta farklı düzeyde radyoaktivite gördü. Asıl sürpriz hedefin kendisini ölçtüğü zaman ortaya çıktı. Hedef bir reaksiyon ürününün aslında ilerlemediğini ve filtre kağıdının üzerinde kaldığını gösteriyordu ve beklenenden çok daha fazla radyoaktifti. Hareketsiz oluşu bu maddenin füzyon ürünü olmayabileceğini işaret ediyordu. Macmillan'ın zihninden birçok olasılık geçiyordu. Kısa bir süre sonra bir açıklama buldu. Bu parça diğerlerinden çok daha ağır olduğu için hedef üzerinde kalmıştı. Uranyum atomu daha küçük parçalara ayırmak yerine gelen nötronları absorbe etmişti ve bu nötron tam da Fermi'nin ileri sürdüğü gibi kendiliğinden protona dönüşmüştü. Macmillan'ın gördüğü şey, Fermi'nin gördüğünü sandığı şeydi. Eğer böyleyse bu maddenin tamamen yeni bir formuydu. Gerçek element 93. Ancak bunu ispatlamak için bu elementin diğerlerinden farklı bir kimyası olduğunu göstermesi gerekiyordu. Fermi'nin almadığı bir tedbirdi bu. Macmillan yardım için kısa bir tatil amacıyla Berkeley'e dönen eski arkadaşı Phil Abelson'a başvurdu. Phil Abelson, Macmillan'ın çalışmasına büyük ilgi gösterdi ve onunla birlikte çalışmaya karar verdi. Bu kesinlikle üretken bir yolculuktu. Çünkü fazla zamanını almadı. Aslında sadece birkaç gün sonra bu elementin 92 ve daha aşağısında olduğu fikrini eledi. Element 93'ü bulmuştuk. Neptün'ün Uranüs'ten ileride olması gibi bu element de uranyumdan ileride olduğu için ona Neptünyum adını verdiler. Bu keşifle birlikte element arayışı tamamen farklı bir aşamaya geçti. O zamana kadar bu arayış doğada var olan elementleri bulmakla ilgiliydi. Ancak bu aşamadan sonra element avcıları yeni elementler yaratacaklardı. Kimse periyodik cetvelin nereye ulaşabileceğini tahmin edemezdi. Macmillan vakit kaybetmeden element 94'ü bulmak için çalışmalara başladı. Ed bu araştırma esnasında fakülte kulübünde tam aşağı katımda kaldı. Gösterdiği ilerleyişi kahvaltıda, koridorda, hatta duşta bile takip ettim. Babam Macmillan'ın 94'ü arayışından büyülenmiş ve çok yaklaştığını biliyormuş. Ve Macmillan birden ortadan kaybolmuş. Birçok Amerikalı bilim insanı gibi Macmillan da ülkesine savaşa hazırlıkta yardım etmesi için çağrılmıştı. Macmillan radar geliştiren bir ekibe katılmak üzere Massachusetts Institute of Technology'ye hareket etmişti. Babam 94'ü arama projesine bir ortak olarak devam edip edemeyeceğini öğrenmek için ona yazmış. Macmillan ise çok sıcak bir şekilde projeyi devam ettirmesinden mutluluk duyacağını belirtmiş. Ed MIT'ye sadece birkaç ay daha geç gitmiş olsaydı, element 94'ü bulan kişi kesinlikle o olurdu. Bu durumda doğru zamanda doğru yerde olan kişi bendim. Bu benim için her şeyi değiştiren bir buluş olabilirdi. Bir kimyager olarak Seaborg yeni bir element yaratma fikriyle büyülenmişti. Ama yine de araştırmasını bir kulağa hep dünyadaki gelişmelerde olacak şekilde sürdürdü. Geçen yıl Almanya Polonya'yı işgal etmişti ve Büyük Britanya ve Fransa Almanya'ya savaş açacağını deklare etmişti. İtalya Almanya'nın yanındaydı ve Almanya Avrupa'nın büyük bir kısmını, Kuzey Afrika'yı kırıp geçmişti. Bu gelişmelerle paniğe kapılan ve Almanya liderinin nükleer araştırmalara başladığını gören Albert Einstein, Başkan Roosevelt'i uranyum füzyonu ile çalışan bir atom bombasının yapılması için Amerikan güçlerini harekete geçirmesi konusunda uyardı. Şimdiye kadar iki farklı türde uranyum olduğu ortadaydı ve bunlardan sadece birini parçalamak kolaydı. Bunu kolayca yapabilecek olan çekirdeğinde çok az nötron bulunan oldukça olağan dışı bir uranyumdu. Bu parçalanabilir ve patlama olasılığı olan bir çeşit U-235'ti. Ama bu pasif element bütün uranyumun sadece %1'i kadardı. Çok daha yaygın olanı uranyum 238'di ama parçalanmıyordu. Seaborg bu pasif uranyumu parçalanmaya uygun yeni bir elemente dönüştürebileceğini fark etti. Element 94'ün bizim için büyük bir ödülü olabileceğini önceden biliyorduk. U-238'i parçalanabilen bir maddeye dönüştürebilirsek, bomba yapımına uygun maddenin miktarını 100'e katlayabilirdik.
Seaborg zihnindeki bu hedefle Macmillan'ın bıraktığı yerden devam etti. Macmillan'ın çalışmalarından çok sayıda nötron gönderilen uranyumun zaman zaman neptünyuma dönüştüğünü biliyordu. Ancak neptünyumun kendisi radyoaktifti ve kendiliğinden değişen bir formu vardı. Bu element 94'ün içinde şekil değiştirebilen hale gelebilir miydi? Bunu bulmak için Seaborg ve master öğrencisi Arthur Wall Macmillan'la aynı şekilde bir neptünyum örneği oluşturmak amacıyla Berkeley kiklotronunu kullandılar. Şimdi ise Arthur, istediğimiz örneğin tamamen aynı hizada olması. Gördün mü? Böylece protonlara dönüşen ve element 94'ü oluşturan içindeki nötronların sinyallerini izleyebileceklerdi. Beklendiği gibi özel radyasyon dedektörü tam olarak neler olduğunu gösterdi. Ancak yeni bir elemente sahip olduklarından emin olmak için kimyasını test etmek üzere bu elementten yeterli miktarda üretmeleri gerekiyordu. Bunun için neptünyumun element 94 olduğunu ümit ettikleri atomlarına ayrılana kadar beklemeleri gerekiyordu. Bir ay sonra Seaborg ve Wall test için yeterli miktarda materyal ürettiler. Fermi'nin hatasını da akıllarında tutarak deney ürünlerinin daha önceden keşfedilmiş bir element olmadığından emin olmak için titizlikle kontrol ettiler. Buldukları elementi diğer bilinen elementlerden ayırmak haftalarını aldı. Ama sonunda başardılar. 1941 yılı Şubat ayında gecenin geç bir saatinde son olasılıkla bertaraf edildi. Artık şüphe kalmamıştı. Element 94'ü, plütonyumu bulmuşlardı. İçimizden yeni keşfimizi binanın çatısından haykırmak geliyordu. Normal şartlarda yeni bir element bulduğumuz iddiasını bir an önce yayınlamamız gerekiyordu. Bu parçalanabilir bir elementse askeri açıdan önemli ve sürüp giden bir savaş olduğunu fark ettiler. Bu nedenle bu gelişmeyi sır olarak saklamalıydılar. Yeni elementler bulma ve oluşturma yarışının tarihinde belki de ilk defa Seaborg bu heyecan verici yeni keşfi kimseyle paylaşamıyordu. Bunun nedeni dünyanın içinde bulunduğu durumdu. O zamana kadar Alman uçakları düzenli olarak İngiliz şehirlerini bombalıyordu. Japonya savaşa girmişti ve Adolf Hitler'in atom bombası yapmak üzere çalışmalar başlattığı haberleri geliyordu. Başkan Roosevelt, Einstein'ın ricasına yanıt olarak uranyum-235 füzyonuyla çalışan bir silahın üretilme olasılığıyla mütevazi bir araştırma programına izin vermişti. Seaborg, laboratuvarda yaptığı bir karalamadan bu tür bir silah için çok daha etkili bir yakıt olarak kullanılabilecek türde bir madde olduğunu fark etmişti. Peki bu neydi? Plütonyumun keşfi sadece ilk adımdı. Seaborg bu yeni elementin parçalanabildiğini bulabilmek için yeterli miktarda üretmeliydi. Bu önemli soruya cevap bulmak için Seaborg'a katılan kişi ise İtalya'da yükselen antisemitizmden kaçan Yahudi fizikçi Emilio Sergei'di. Kiklotronun yanına yaklaşık 1 kilogram ağırlığında uranyum örneği yerleştirerek bu örneğe çok sayıda nötron gönderdiler. Plütonyumun keşif çalışmalarının ilk aşamalarında çok küçük miktarlar üzerinde çalıştıkları için radyoaktivite ile ilgilenmiyorlardı. Ancak parçalanmanın doğasını test etmek için çok daha fazla miktarlar kullanmalıydılar. Radyasyonun açığa çıkması konusunda dikkatli olmalıydılar. Aslında bu tarz bir çalışma yapmak için yola çıkmamışlardı. Fakat duruma göre hareket etmeliydiler. Bu nedenle de büyük tipte gözlükler ve kurşun astarlı eldiven kullanmaları gerekiyordu. Son olarak da mıknatıs uçları için kovalar kullandılar. Babama göre ilkeldi ama başardılar. Seaborg ve Sergey, element 93'ü diğer reaksiyon ürünlerinden ayırdılar. Örneği daha da saf hale getirmek için incelttiler. Sonra bunu tekrar yaptılar. Onu akşamın 10'unda aradık. Ama sabah geldiğimizde ilk işimiz işlemi tekrarlamaktı. Sonraki 3 günde 6 devir. Çok yorucuydu ama zaman çabuk ilerledi. Çünkü bir buluşun eşiğinde olduğumuzu biliyorduk. Çalışma nihayet 1941 yılının Mart ayında tamamlandı. Tüm bu ayırmaların sonucu küçük bir kaba koydukları çok küçük miktarda plütonyumdu. Ve plütonyumu hiçbir yere dağılmaması için Duco yapıştırıcıyla kapladılar. Ve örnek A ismini verdiler. Büyük an gelmişti. Bu yeni element parçalanabiliyor muydu?
muazzam gücün potansiyel kaynağı olabilir miydi? Örnek ağıyı kiklatron nötronlarının yolu üzerine yerleştirdik. Tamam John. Ve aradığımız cevabı hemen bulduk. Sayaç açık biçimde füzyonun çıkardığı enerjiyi kaydetmişti. Sonuçları hemen öğrendiler. Burada bomba yapımında kullanılamayacak büyük miktarda uranyum vardı. Plütonyumun sağladığı şey tüm uranyum 238'i parçalanabilir madde haline dönüştürme şansıydı. Seaborg, uranyum 238'i nasıl parçalamaya hazır plütonyuma dönüştürebileceğini anladı. Bu bomba yapımında ve nükleer güçte kullanılabilecek çok daha fazla materyal olabileceği anlamına geliyordu. Seaborg'un keşfi kısa süre sonra yeni oluşan ve atom bombası yapmaya çalışan Amerikan grup liderlerinin ilgisini çekti. Bu isimlerin içinde 1941 yılı sonlarında bir araya gelerek Seaborg'un bulgularını tartışan fizikçi Arthur Compton ve Harvard rektörü James Bryant Conant da vardı. Bir bomba yaratma olasılığını tartıştıkları yemeği 6 Aralık 1941 yılında yemişlerdi. Ertesi gün babam fakülte kulübündeki evinde radyodan futbol maçı dinlerken tam o sırada sunucu araya girdi. Programı sizlere önemli bir haberi duyurmak için kesiyoruz. Başkan Roosevelt, Japonların Hawaii'de Pearl Harbor'a saldırdığını duyurdu. Ekibimiz savaş ihtimali nedeniyle çoktandır zorla çalışıyordu. O utanç verici günle birlikte başka bir konu üzerinde çalışmak bir anda alakasız görülmeye başladı. Amerikan halkı bu haklı davasından mutlak bir zaferle çıkacaktır. Amerika'nın savaşa girmesiyle birlikte atom bombası çalışmaları aciliyet kazandı. Çalışmaların liderleri Seaborg'dan Chicago Üniversitesi'ne önümüzdeki 4 yıl boyunca Manhattan projesinin neresinde görev almak istediğini bildirmesini istedi. Henüz 30 yaşında ve yeni evli olan Seaborg, plütonyumu diğer parçalanma ürünlerinden ayırmakla sorumlu ekibin başına getirildi. Plütonyum üretme işinin sorumluluğu Nobel ödülünü kazandıktan sonra faşist İtalya'dan kaçan Enrico Fermi'ye verildi. Fermi'nin ekibi, üniversitenin futbol standlarının altındaki terk edilmiş dar bir alanda tahta, grafit ve uranyum kullanarak bir nükleer reaktör inşa etti. 1942 yılının Aralık ayındaki tarihi deneyde, Chicago Pile 1 enerji ve nötronların devamlı yükselen değerde olmasıyla önem kazandı. Yaptıkları ilk nükleer reaktör, kendini idame ettiren bir nükleer reaksiyon yaratmıştı. Bazı çekirdekler ikiye bölünüyordu. Bu durumda nötron ve enerji yayıyordu. Bu nötronlar sonra diğer atomlarla çarpışıyordu. Daha sonra da katlanarak zincirleme reaksiyon adını verdiğimiz durumu oluşturuyordu. Fermi'nin zincirleme reaksiyonu sadece atom bombasının mümkün olduğunu değil, uranyum 238'i plütonyuma çevirmenin daha etkili bir yolunu gösterdi. Fermi'nin deneyi atom bombası yapımında iki farklı strateji ortaya çıkardı. Bu stratejilerden biri ayrılabilen küçük miktardaki doğal uranyumu yoğunlaştıracak, diğeri ise plütonyum üretimine odaklanacaktı. Onlara hayatlarının geri kalanında ne yaptıklarının bir önemi olmadığını, hiçbir şeyin bu projedeki görevlerinden daha önemli olmayacağını, bu projenin dünyayı değiştirebileceğini söyledim. Görevin önemi ortaya çıktıkça Seaborg 100'den fazla kimyageri ekibine dahil etti. Onlara hayatlarının geri kalanında ne yaptıklarının bir önemi olmadığını, hiçbir şeyin bu projedeki görevinden daha önemli olmayacağını, bu projenin dünyayı değiştirebileceğini söyledim. 1943 yılında Seaborg'un ekibinin gösterdiği gelişmeyle birlikte Birleşik Devletler hükümeti Washington Hanford'da büyük bir ayırma tesisi inşa etmeye başlamıştı. 3 futbol sahası büyüklüğündeki bu tesiste plütonyum uzaktan denetimle üretilecekti. Babam tesise gittiğinde büyük hayranlık duymuş ve keşfettiği bu elementin bu devasa tesislerin yapılmasına neden olabileceğine inanamamış. Hanford'dan bomba yapımı için gerekli olan kilolarca plütonyum geldi.
1945 yılı 16 Temmuz'unda New Mexico yakınındaki ıssız bir bölge olan Alamogordo'da Los Alamos yakınlarında bulunan bilim insanları atom bombasının ilk testini plütonyumdan yapılan bir silahla yaptı. Kör edici bir parlama ve ışık ve sağır edici patlama nükleer çağın başlangıcını işaret ediyordu. Sadece 3 hafta sonra bir Amerikan bomba uçağı Hiroşima'ya uranyum bombası attı ve 100.000 Japon'un ölümüne neden oldu. Bu olaydan 3 gün sonra ise bir plütonyum bombası Nagasaki'yi yerle bir ederek savaşı sonlandırdı. Ancak o zaman Seaborg bu bombayı mümkün kılan keşfi açıklayabildi. Uranyum ötesi ilk iki elementi bulan Ed Macmillan ve Glenn Seaborg kimya dalında Nobel ödülüne layık görüldü. Ancak Seaborg kazandıklarıyla yetinmeyecekti. Seaborg element 94'ün ötesine geçecek, plütonyumun ötesinde yeni elementler üretecek tutkuya sahipti. Böylece savaş bitmiş olsa da o ve Chicago ekibi yeni elementler üretmeye devam etti. Teşekkür ederiz Bob Murphy. Herkese iyi akşamlar. Size de çocuklar. 1945 yılı sonlarında babam Quiz Kids isimli bir radyo programına konuk En olmuş. tanınmış bilim insanlarından Glenn Seaborg. Programda çocuklardan biri babama son zamanlarda yeni bir element bulup bulmadığını sormuş. Evet Dick. Yakınlarda atom numaraları 95 ve 96 olan iki yeni element daha keşfedildi. Dünya, amerikyum ve küryumdan bu şekilde haberdar olmuştu. Savaştan sonra Berkeley'e dönen Seaborg ve ekibi tamamen yeni tür bir madde formu oluşturmak umuduyla ağır elementlere daha küçüklerini göndererek araştırmalarına devam etti. Devam eden 10 yıl içinde berkelyum ve kaliforniyumun da dahil olduğu 5 yeni element daha ürettiler ve periyodik cetveli süreç içinde yeniden düzenlediler. Seaborg ve Macmillan'ın uranyumun ötesine geçtiği tarihten bu yana cetvele Lawrence Mendeleev, Fermi, Einstein, Curie, Rutherford, Seaborg'un kendi adını taşıyan elementleri de içeren 25 yeni element eklendi. Bugün dünyanın birçok yerinde bilim insanları Seaborg'un öncülük ettiği teknikleri kullanarak yeni elementler bulmaya çalışıyor. Bu zamana kadar her biri kendine has ayırıcı özellikleri olan 118 element olduğu biliniyor. Yine de tüm bu elementler ve bulunacak muhtemel elementler Yunanlıların inandığı gibi hava, su, toprak ve ateşten değil, proton, nötron ve elektronlar gibi sadece birkaç farklı parçanın birleşiminden oluşuyorlar. Şaşırtıcı biçimde gezegenler, yıldızlar, bitkiler, hayvanlar, siz ve ben, şaşırtıcı biçimde bu üç basit parçanın, proton, nötron ve elektronun farklı oranlarda bir araya gelmesinden oluşuyoruz. Bu bilgilere dünyanın neden oluştuğu sorusuna cevap verebilmek için büyük çaba gösteren çok sayıda insanın sayesinde sahibiz. Etrafımız maddeyle çevrili. Bu gördüğümüz ve etkileşime geçtiğimiz her şeydi. Bu soru ilk kez sorulduğunda kimse neden meydana geldiğini anlayamamıştı. Hiçbir şey anlayamamışlardı. Doğayı anlayabilmek için küçücük bir adımın atılması için bile bazen nesiller geçmesi gerekmiştir. Neyi nasıl yapacağımız konusunda bir rehberimiz yok. Bunu kendimiz bulmalıyız. Doğa mükemmel, esrarengiz ve gizli. Bu gizleri bilimin araçlarını kullanarak ortaya çıkarabilirsiniz. Elementleri sadece tanımlamak için bile her nesilde bilim insanları çalışmalarını daha öncekilerin üzerine koyarak ilerlemesiyle yüzlerce yıl aldı. Ama bu sadece ilk adım. Bu yapı taşlarının doğada sonsuz çeşitlilikte madde üretmek üzere nasıl birbirine geçtiği ve bunları doğanın hayal edemediği yeni, şahane materyaller oluşturmak üzere hangi özgün yöntemlerle bir araya getirebileceğimiz hakkında cevaplanması gereken sayısız soru bulunuyor.
Bu sorulara cevap verebilmek, biraz önce tanıştığımız bilim dedektiflerinden çok daha fazlasının özel çabasını gerektiriyor. Önde gelen bilim insanları hakkındaki videoları izlemek ve element arayışı ile ilgili daha fazla bilgi için bbc.org/Master of Matter adresini ziyaret edin. Maddenin gizemi. Elementlerin izinde belgeselini DVD'de izleyebilirsiniz. Sipariş için shop.bbc.org adresini ziyaret edin ya da 1-800 play-bbc'yi arayın.